Herkese selamlar kıymetli dostlar. Arda Güler'le ilgili iki önemli haber vardı. İspanyol basının devi Marca gazetesi Arda Güler'le ilgili bir yazı yayınlarken Mundo Deportivo'da çıkan bir köşe yazısında ise Bellingham'la Arda Güler kıyaslandı ve bu yazıyı eğer ki Bellingham okursa oldukça kızacak gibi duruyor. Hazırsanız başlayalım. Evet, Marca gazetesinin haberi gece geç saatlerde çıktı ve Avrupa basınında, Türk basınında da geniş yer buldu. Marca gazetesinin haberini tam olarak okuduktan sonra da işte o Bellingham'la Arda Güler'le ilgili bir yazı daha var Mundo Deportivo'da. Sonra da onu okuyacağım. Marca gazetesi demiş ki Arda Güler için yol açık. Dünya Kupası, yani özetini geçmek gerekirse yazının Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığını motivasyona dönüştürdü şeklinde yorumlamışlar. Bakalım gazete neler yazmış, altını çiziyorum şunun, direkt gazetedeki yazıyı okuyorum. Türk oyuncu Real Madrid'in hazırlık kampındaki en iyi oyuncusu oldu ve Bellingham'ın henüz maç kondisyonu eksikliği göz önüne alındığında Espanyol'a karşı oynanacak lig açılış maçında hücum orta sahasında ilk 11'de yer almak için en güçlü aday olarak gözüküyor. Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampının en iyi oyuncusunun adı ve soyadı belli. Kesinlikle bu isim Türk oyuncu Arda Güler. Bu yaz boyunca en istikrarlı futbolcu oldu ve Mourinho'nun kulüpteki ikinci döneminin ilk adımlarında takımın stratejisinin büyük bir kısmı onun etrafında şekillendi. Ancak 2026-2027 sezonu Alcaron maçında penaltı kaçırarak başladı. Ciddi bir şey değildi. Valdebebas'ta oynanan bir hazırlık maçıydı. Zaten biliyorsunuz resmi bir maç, yani resmi bir hazırlık maçı bile değildi. O zamandan beri Mourinho'nun ona emanet ettiği görevi fazlasıyla yerine getirdi. Hücum orta sahasında zengin bir futbol sergiledi. Gerektiğinde takım arkadaşlarını yönlendirdi ve sürekli olarak hatlar arasında tehlike yaratmaya çalıştı. İlginç bir şekilde Real Madrid'de hiç 10 numara pozisyonda oynamamış biri için gerçek bir 10 numara performans sergiledi. Yani bu noktada Marca gazetesi aslında, Marca da bunu yapıyor, AS gazetesi de yapıyor. İspanya'nın dışında işte L'Equipe, Corriere dello Sport'u veyahut da başka Bild gazetesi mesela bunlarla ilgili haber yaptığı zaman referans olarak Marca ve AS'ı alıyor. Ama Marca ve AS gazetesinde Arda Güler 10 numara oynadığında bile sanki hiç oralarda oynamamış gibi haberler yapıldı. Yani Arda Güler'in merkezde olduğu maçlarda biz Arda Güler sanki sağ kanatta oynamış gibi yazılar okuduk. Hem Marca'da hem AS gazetesinde. Doğal olarak da onları referans alan Avrupa'nın diğer gazeteleri de yani Arda'ya böyle bir rol biçtiler kendilerince, ama yavaş yavaş Mourinho ile beraber masaya yumruğunu vurduğunu düşünüyorum bu konunun artık. Yani Arda Güler buranın oyuncusu abi. Yani ne yapıyorsunuz? Yani artık siz de alışın bu yazılara. Dünya Kupası'nda devam ediyorum habere. Dünya Kupası'nda Türkiye'nin en iyi oyuncusu olmak onun grup aşamasından çıkarma yetmedi. Ancak bu hayal kırıklığını motivasyona dönüştürerek ona güç verdi. Sezon öncesi hazırlık kampına başarısız olmak istemediği bir sınav gibi yaklaştı. Çünkü önünde zorlu bir yol var. Mourinho'nun orta sahası sınırlı süre alıyor ve yıldız oyuncular pozisyonlar için mücadele ediyor. Doğrudan rakibi ise kadrodaki en son katılan Gelsenkirchen'de sadece birkaç dakika oynayan Bellingham oldu. Bu durum Türk oyuncuyu Espanyol'a karşı ligin açılış maçında ilk 11'de başlama şansının yüksek olduğunu gösteriyor. Ondan sonra işlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz. Ancak Arda Güler'in bu hazırlık maçında sergilediği futbol açıkça ilk 11'de yer almayı hak ettiğini de gösterdi. Bu tamamen sahada hak ettiği anlamına da geliyor diyor. Hem futbol geçmişi hem de etnik kökeni nedeniyle bu Arda Güler birçok Real Madrid taraftarı için 2010 yılında yıldız bir üne sahip olmadan gelen, ancak Mourinho'nun yönettiği üst üste Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşan takımın kilit isimlerinden biri haline gelen Mesut Özil'i hatırlatıyor. Aynı pozisyon, aynı zarif sol ayak, bu benzerlik bir yük olmaktan ziyade onu da o Alman gibi parlamasını hayal edenlerin umutlarını besliyor. Ama işte bununla ilgili de Mourinho demiştik, yani onu Mesut Özil'e benzetmeyi bırakın artık. Arda Güler kendi hikayesini yazacak, ona bir şans verin demişti. Marca gazetesi herhalde o haberi de atladı bu yazıyı yazarken.
Devam ediyoruz. Yazı bence oldukça olumlu ve güzel. Geçen sezon Arda Xabi Alonso'nun özgüveni ve Jude'un sakatlığı nedeniyle benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Ancak o zamanlar oyunu daha çok point guard'a yakın kurmak zorunda kalmıştı. Şimdi ise bu rolden kaçınmıyor ancak Bernardo Silva gibi onu bu sorumluluktan kurtaran ve ona mükemmel şekilde uyan özgürlüğe hareket etmesine olanak sağlayan partneri var. Arda için artık yol açık diyor 10 numara pozisyonu için. Yani gazeteler Bernardo Silva'nın performansını beğenmiş mi? Beğenmeyen herhalde biz Türkler ve Mourinho herhalde. Bilemiyorum. İspanyollar Bernardo Silva'nın nesini beğendi? Yani sonuç olarak bence çok etkili olmadı. İkili mücadelelerde de zayıf kaldı. Defansif olarak iyi noktaları var. Defansif olarak özellikle topu karşılamada olumlu işler yaptı. Ama ofansif anlamda takımın oyununu kurma noktasında Valverde biraz daha fazla çalıştı gibi Schalke maçında. Bilmiyorum, ben öyle gördüm. Hatta şunu söylemiştik Schalke maçıyla ilgili. Arda Güler alışılagelmiş bir 10 numara farklı bir yönünü kullandı. Mourinho böyle bir görev verdi. Daha çok 10 numaradan ziyade gizli 9 gibi sürekli ceza sahası içine koşu yapan bir oyun oynadı. Bunları da bir önceki videomu izleyenler biliyor, anlatmıştım. Şimdi Mundo Deportivo gazetesinde Manuel Bruno bir köşe yazısı yazıyor. Ben hani dedim ya, kapakta bu yazıyı görenler Bellingham bu yazıyı okursa çok kızacak şeklinde yazdığım olay bu. Arda Güler ve Bellingham'la ilgili bir yazı kaleme almış Manuel Bruno ve şunları söylemiş, aynen aktarıyorum. Bu sezon Mourinho'nun Real Madrid'deki ilk 11'inde yer almak için yarışacak iki isim Arda Güler ve Jude Bellingham. Portekizli teknik direktör onları santrafor Mbappe'nin arkasında orta saha ile hücum arasında bağlantı kuracak hücum orta saha oyuncuları olarak görüyor ve gerçekten de farklı bir 10 numara olarak görüyor. Başlangıçta Jude Bellingham için biçilmiş kaftan gibi görünen bu rol İngiliz oyuncunun Real Madrid hazırlık maçlarında parlayan Arda Güler'le rekabet etmesine neden oldu. Mourinho onu merkez orta saha oyuncusu olarak denedi ancak daha sonra hücum orta saha oyuncusu pozisyonuna kaydırdı ve Arda Güler bu pozisyonda mükemmel bir performans sergiledi. Türk oyuncu hazırlık maçlarında Real Madrid'in öne çıkan isimlerinden biri oldu ve Dünya Kupası'ndan sonra antrenmanlara katılan Bellingham'ın kendisine verdiği süreyi iyi değerlendirdi. Belki de oradan Bellingham'dan boşalan sürede diyebilirdi. Şu anda Arda Güler 22 Ağustos'ta Espanyol'a karşı oynanacak Real Madrid'in ilk lig maçında ilk 11'de başlama konusunda Bellingham'a göre avantajlı durumda. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz. Ancak Bellingham'ın Arda Güler'in şu anki seviyesine ulaşmak için kesinlikle kendini çok zorlaması gerekecek ya da bizim başka bir tabirle 40 fırın ekmek yemesi gerekecek, bu Türk tabiri olarak da ben de öyle düzelteyim. Hepinize teşekkür ediyorum kıymetli dostlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Daha bununla ilgili birçok daha video gelecektir. Özellikle Espanyol maçını heyecanla bekliyorum. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu, bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.